Çeçenler, Kafkasya'nın kuzeydoğu kesiminde, Sunja ve Argun ırmakları civarında yaşayan yerli Kafkasya halkı. Kendilerini Novçi olarak adlandırırlar. Bu ad, Çeçenlerin Novçmekahao adlı kabilesinden ve bu kabilenin topraklarından gelir. Çeçen adının kökeni. Çeçen adı ilk kez 8. yüzyıl Arap kaynaklarında geçer. Yaygın bir geleneğe göre Rusçadaki Çeçen terimi, Çeçenlerin 1732'de Rus askerlerini yenilgiye uğrattığı Çeçengöl köyüne dayanır. Ancak bunun yanlış olduğu, 1692'den önce Rus kaynaklarında Çeçen teriminin bulunmadığı, bu terimin muhtemelen Kabardeyce'deki Şaşen adından geldiği ileri sürülür. Çeçenlerin coğrafi dağılımı. Çeçenler, Rusya'ya bağlı bulunan Çeçenistan'ın yerli halkıdır. Ülke, 1994-96 arasındaki kanlı savaşta büyük zarar görmüş ve kentler yıkıma uğramıştır. 1996 yılında Çeçen direnişçiler ve Ruslar arasında ateşkes imzalanmıştır. Ateşkese rağmen Rusya bölgeden elini çekmemiş, ekonomik ambargo uygulamış, gizli servisi vasıtasıyla çeşitli eylemler gerçekleştirmiştir. Çeçen nüfusunun önemli bir bölümü Rusya'nın başka bölgelerinde, özellikle Dağıstan ve Moskova'da yaşamaktadır. Rusya dışında Gürcistan, Türkiye, Ürdün ve Suriye'de de büyük ölçekli Çeçen nüfusu bulunmaktadır. Bu nüfus, 1850'lerdeki Kafkas Savaşları sırasında Çeçenistan'dan göç edenlerin torunlarıdır. Bu dönemde Rusların ele geçirdiği ve Çeçenistan ile Kuzey Ossetya topraklarının bir bölümünü de içeren yerler İnguşetya olarak adlandırılmıştır. Çeçenler, 1994 yılında Sovyet lideri Stalin'in emriyle topraklarından sürülmüşlerdir. Ülkelerine ancak Stalin'in ölümünden sonra dönebilmişlerdir. Çeçenlerin kökeni. Nah kabileleri, Çeçenlerin ve İnguşların atalarıdır. Nahlar 16. yüzyıla değin dağlık bölgelerde yaşıyorlardı. Bu tarihten sonra ovalara inip yerleştiler. Bu tarih aynı zamanda bu halkların Müslümanlaştığı tarih olmuş ve milliyetçi hareketler gelişmeye başlamıştır. Ayrıca bazı Çeçen milliyetçileri kökenlerini Urartulara dayandırmaktadır. Çeçence dili. Çeçenlerin konuştuğu dil Çeçencedir. Çeçenler kendi dillerini Novçi Mot olarak adlandırırlar. Kuzeydoğu Kafkas dilleri içerisinde Nah dilleri bölümünde yer alır. Edebi Çeçence, Orta Ova diyalekti üzerinde gelişmiştir. Çeçenler tarihlerinin çeşitli dönemlerinde Gürcü, Arap ve Latin alfabelerini kullanmışlar. 2008 itibarıyla resmi olarak Kiril alfabesi kullanılmaktadır. Vayna endoetnimi 20. yüzyılın başında ortaya çıkmadan önce geleneksel olarak, dilbilimciler hem İnguşça ve hem de Batsçayı Çeçencenin lehçeleri olarak kabul etmişlerdir. Anavatanlarında yaşayan Çeçenlerin çoğu İnguşçayı kolaylıkla anlayabilir. İki dil tam olarak karşılıklı anlaşılabilir değildir. Ancak bir süre dili dinledikten sonra Çeçenler için İnguş dilinin anlaşılması ve öğrenmesi kolaydır. 1989'da Çeçenlerin %73'ü Rusça konuşuyordu. Ancak bu rakam savaşlardan kaynaklanan çok sayıda nedenden dolayı, uygun eğitim eksikliği, dil öğrenmeyi reddetme ve Çeçen diasporasının çeşitli nedenlerle kitlesel olarak dağılması dahil azaldı. Diasporadaki Çeçenler genellikle yaşadıkları ülkenin dilini konuşurlar. Çeçenlerin kültürleri. Çeçenlerin İslam'dan önce tamamen kendine özgü dinsel gelenekleri ve inançları vardı. Tarımla ilgili çeşitli törenler düzenliyorlardı. Bunlar, yağmur törenleri, gök tanrısı Sela ve tanrıça Tuşole adına düzenlenen kutlamalar gibi törenlerdi. Çeçen toplumu, Tukum adı altında örgütlenmiş, Taip denilen 130 bir klandan oluşuyordu. Taip, Arapça kökenli bir sözcük olup taifeden geliyordu. Taipler, paylaşılan toprak, kan bağı ve mevcut sıradan ilişkiklere dayanıyordu. Ancak savaş sırasında birkaç klan birleşebiliyordu. Taipler, daha küçük topluluklara, yani garlara, garlardan akiyelere ayrılıyordu. Çeçenler Rusya Federasyonu içinde en az kentleşmiş topluluktur. Çeçen, İnguşya'nın yalnızca %39'u kentleşmiştir. Çeçenlerin yalnızca %24'ü şehirlerde yaşamaktadır. Grozny'nin çoğunluğunu oluşturan Ruslar ve İnguşlar daha fazla kentleşmiştir.
Çeçenlerde aile yapısı genelde kalabalıktır. Tüm ailelerin %46'sı 5 veya daha fazla çocuğa sahiptir. Zabrail Gakayev'e göre Çeçenler çocuk sayısı ve özellikle erkek çocuklarıyla gururlanırlar. Çeçen ailelerde büyüklere saygı ve anne, babaya değer vermek en önemli iki değer sayılır. Evlilikler genellikle görücü usulü ile yapılır. Kadınlar yüzlerini kapatmazlar ve ev içinde baskın bir role sahiptir. Çeçenlerin dinleri. İslamiyet öncesi Gürcü etkisiyle kısmen Hristiyanlığı benimsemiş olan Çeçenler, daha sonra kitleler halinde İslamiyet'i seçmişlerdir. İslam dini 16. ve 19. yüzyıllar arasında Çeçenistan'da yayıldı. Günümüzde Çeçenlerin çoğunluğu Müslümandır. Sünni İslam'ın Şafii mezhebine bağlıdırlar. Ancak yaygın olan inanç, müridizm olarak adlandırılan tasavvuf anlayışıdır. Çeçenler tarikatlara bağlıdırlar. Kuzey Kafkasya'da iki büyük tarikat vardır. Bunlar Nakşibendiye ve Kadiriye tarikatlarıdır. Nakşibendiye Doğu Çeçenistan ve Dağıstan'da etkindir. Kadiriye tarikatı ise Çeçenistan'ın kalan bölgelerinde ve İnguşetya'da etkilidir. Çeçenya'da sayıları bilinmemekle birlikte küçük bir Hristiyan ve ateist azınlıkta bulunmaktadır. Çeçenlerin antropolojik özellikleri. 19. yüzyılda Kafkasya halkları arasında araştırmalar yapmış olan Alman gezgini Moritz Wagner, Çerkeslerle kıyasladığı Çeçenlerin antropolojik özellikleriyle ilgili şunları söylemektedir. Çeçenler ince yapıları, cesur tavırları ve kartal burunlarıyla benzedikleri Çerkeslerle aynı yüz ifadelerine sahip değiller ve bana Çerkeslerden daha az memnun edici göründüler. Bir Çerkes özdeninin, soylusunun, yüzünde samimi, açık, atılgan ve bir tür vahşi ifade vardır. Bunların tavırları o kadar asildir ki, bu haydut liderlerinin yüzüne zevkle bakmaktan insan kendini alamaz. Daha koyu Çeçen yüzlerinde ise daha büyük bir enerji ve daha uğursuz, tehdit edici bir ifade vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz.